Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için balon ekmek tarifi hazırladım. Bu tarifi kanalımda daha önce paylaşmıştım fakat altyazılıydı. Şimdi anlatımlı olarak tekrar paylaşıyorum. Hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 6 su bardağı unu aldım. Üzerine 1 paket kuru maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve malzemeler birbirine güzelce karışması için biraz karıştırdım. Ve ılık su ekleyerek yoğuracağım. Hamurumuzun malzemeleri un, su, maya ve tuz. Toplamda 3 su bardağı ılık su ile yoğurdum hamuru. Ama ilk önce bir kısmını ekledim suyun. Sonra gerektikçe ilave ettim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sert bir hamur yoğurmayalım arkadaşlar. Ekmeklerimiz hem şişmez hem sert olur. O yüzden hamurumuzun mutlaka yumuşak olması gerekiyor. Hamurumu şöyle toparladıktan sonra biraz yumruklayarak yoğurdum, pürüzsüz hale getirdim. Ve şu şekilde büyük bir beze yapar gibi kabın içerisine tekrar alıyorum. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Ve hamurum mayalandı. Şimdi üzerini açıp bezelerimi yapacağım ve ekmeklerimi yapmaya geçeceğim. Çok güzel bir şekilde mayalanmış gördüğünüz gibi. Bakın kabarcıklar oluşuyor hamurumuzda. Hamuru tezgaha alıyorum ve parçalara bölüp beze yapacağım. Hamurun tezgaha yapışmaması için şöyle biraz un serpiyorum altına üstüne. Bezelerinizin boyutlarını pişireceğiniz tavaya göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve şöyle hamurumu gelişigüzel bir şekilde böldüm. Sonra birbirine eşitleyerek 13 tane beze elde ettim. Biraz daha küçük bezeler yapılırsa ekmek sayısı daha da fazlalaşır. Ekmeklerimizin şekillerinin tam daire olması için bezelerimizi güzel bir şekilde yuvarlayarak yapalım. Eğer bozuk beze yaparsanız ekmekleriniz de tam yuvarlak olmaz arkadaşlar. Bezelerin hepsini yaptım arkadaşlar. Boyutunu da gördüğünüz gibi bu büyüklükte ayarladım. Ve ilk yaptığım bezeden başlayarak açmaya başlıyorum. Çok az un serpelim yine tezgaha yapışmaması için. Unu fazla serpmeyelim arkadaşlar. Çok unlu olursa ekmeklerimiz yine güzel olmaz. Ekmeklerin hepsini açacağım ve sonrasında pişirmeye geçeceğim. Bakın çok güzel bir şekilde açılıyor. Bütün bezelerimi aynı büyüklükte ve aynı şekilde açtım. Bir kenara aldım arkadaşlar. Hamurlarınızı açarken oldukça az un ekleyelim. Ekmeğimizi açtıktan sonra unlu kalmamasına dikkat edelim. Şöyle ekmeklerimin hepsinin açılmış halinde sizlere göstereyim. Açtım ve masaya dizdim. Şimdi pişirmeye geçeceğim. Ekmeğimi tamamen ısınmış olan tavaya seriyorum. Tavayı önceden mutlaka ısıtalım. Ve ekmeği serdikten sonra hemen çeviriyorum tekrar. Hızlı bir şekilde çeviriyorum. Çünkü alt kısmının kurumaması gerekiyor. Ekmeğimizin pişen taraflarını kurutmadan hızlı hızlı çevirerek pişirelim. Eğer kurursa kabarmaz arkadaşlar. Balon ekmek olmaz yani. Hızlı hızlı çevirerek pişirdiğinizde gördüğünüz gibi çok güzel kabaracaktır. Bakın balon gibi şişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu şekilde şiştiği zaman içerisine hava dolduğu için içi de gayet güzel bir şekilde pişiyor. Böyle bir bezin üzerine alıyorum pişen ekmekleri. Ve hepsini tekrar aynı şekilde pişiriyorum.
Pişirme yöntemini tekrar şöyle kısaca bir değineyim arkadaşlar. Tavamızı önceden güzelce ısıtıyoruz. Ekmeğimizi serdikten sonra hemen yüzeyini kurutmadan çeviriyoruz. Yine aynı şekilde diğer yüzeyini de kurutmadan çeviriyoruz. Hızlı hızlı çevirerek pişiriyoruz. Bu şekilde ekmeğimiz kurumadığı için balon gibi şişiyor arkadaşlar. Eğer pişirirken ekmeklerimizin yüzeyini kurutursak bu şekilde kabarmıyor arkadaşlar. Balon gibi şişmiyor maalesef. Bunu da belirtmek isterim. Ekmeklerimizi kurutmadan çabuk çabuk çevirerek pişirelim. Ve pişen ekmekleri mutlaka bir bezin üzerine alalım. Bu balon ekmekler gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İçerisine sıcak sıcak tereyağı sürüp peynir ekleyebilirsiniz, patates ekleyebilirsiniz veya kıyma ekleyebilirsiniz. Hangi şekilde isterseniz o şekilde tüketilebilir. Veya et yemeklerinin yanında tüketebilirsiniz lavaş niyetine. Bu balon ekmeği ben evimde sıkça yaparım arkadaşlar. Ev halkı oldukça seviyor. O yüzden çok sık yapıyorum. Miktarını fazlalaştırıp daha fazla sayıda yapıp buzluğa da atabilirsiniz yine soğuduktan sonra. Bu ekmeği annem bize Ramazan aylarında çok yapardı arkadaşlar. Ramazan ayının kış günlerine denk geldiği sıralarda sobanın üzerinde birlikte yapardık. Çocukluğumdan öyle hatırlıyorum. Ben de yine Ramazan ayında yapıyorum çocuklarım için. Eğer böyle pişirirken ekmeğinizde küçük delikler oluşursa spatula ile üzerini kapatıp tekrar içine hava dolmasını sağlayabilirsiniz. Son ekmeğimi de pişirdim ve ocaktan aldım. Şimdi üst üste toparlıyorum ekmekleri. Hava biraz bulanık olduğu için ışıkları açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bu yüzden gölgeler oluşmuş. Onun için sizlerden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Ekmeklerimin hepsi de çok güzel oldu arkadaşlar. Hepsi kabararak balon gibi şişerek piştiler. Yumuşacık ve çok lezzetli oldular. Bakın şöyle yumuşaklığını da görebilirsiniz. 3-4 tanesini birden alıp katlıyorum. Aynı şekilde yumuşacık gördüğünüz gibi. Hiç kırılma, yırtılma olmuyor ekmeklerde. Şöyle ekmeğin içini de açarak göstereyim sizlere. Daha önce de söylemiştim. Ekmeklerimiz balon gibi olduğu sırada içerisine buhar dolduğu için çok güzel bir şekilde pişiyor. Herhangi bir hamurlaşma ya da pişmeme durumu yok gördüğünüz gibi. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.